Counter-Strike 2 hakkında konuşan bir oyuncuya denk geldiğinizde büyük ihtimal aynı cümleleri duyarsınız. Hile var, Valve hiçbir şey yapmıyor, CSGO daha iyiydi, hitbox kötü, Prime oynanmaz, Substick hala oturmadı, bu oyun bitti. Ama işin garip tarafı şu, bu cümleleri söyleyen insanların önemli bir kısmı birkaç saat sonra, hatta dakikalar sonra yine oyuna giriyor. Aynı haritalar, aynı açılar, aynı smoke'lar, aynı sinir krizleri, aynı son maç yalanı. Ve sonra yine aynı döngü. Counter-Strike 2 oyun dünyasının en tuhaf paradokslarından biri olabilir. Çünkü bir yandan sürekli eleştiriliyor, diğer yandan Steam'in en büyük oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Oyuncular kızıyor, topluluklar şikayet ediyor, forumlar, Reddit başlıkları, YouTube yorumları, yayıncı tepkileri bitmiyor. Ama oyun da bitmiyor. Peki neden? Bir oyun bu kadar eleştiriye rağmen nasıl hala milyonları kendine bağlı tutabiliyor? Bugün Counter-Strike 2'nin sadece başarısını değil, oyunun hala nasıl bitmediğini konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Counter-Strike'ı anlamak için CS2'den başlamak yetmez. Çünkü CS2 tek başına duran yeni bir oyun değil. Arkasında çok uzun bir kültür var. CS 1.6 var, Surge var, CSGO var, internet kafeler var, okuldan kaçıp girilen maçlar var, arkadaş grubuyla sabaha kadar atılan rekabetçi maçlar var, bir maç atalım çıkarız denilip saatlerce çıkılamayan geceler var. Counter-Strike birçok oyuncu için sadece oynanan bir oyun değil, yıllar içinde bedene yerleşmiş bir reflekse dönüştü adeta. Crosshair'ı nereye koyacağını bazen düşünmezsin. Çünkü bunu elin zaten bilir. Mirage'de rampadan çıkarken nereye bakacağını bilirsin. Dust 2'de long kapısından geçerken nerede beklemen gerektiğini bilirsin. Inferno'da banana kontrolünün ne kadar önemli olduğunu bilirsin. Bir smoke yanlış atılırsa round'un nasıl çökeceğini bilirsin. Bunların çoğu artık bilgi olmaktan çıkar. Kas hafızasına dönüşür. Başka bir FPS'e geçtiğinde yeni bir oyun öğrenirsin. Ama Counter-Strike'ı bıraktığında yıllarca biriktirdiğin reflekslerini de geride bırakıyormuş gibi hissedersin. Bu yüzden CS2'nin gücü sadece grafik motorunda, güçlendirmelerinde ya da rekabetçi sisteminde değil. Asıl gücü oyuncunun geçmişinde. Counter-Strike insanların oyun hafızasına kazınmış bir marka. Ve bu marka ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, oyuncunun içindeki bir maç daha duygusunu hala tetikleyebiliyor. CS2 çıktığında önemli bir şey oldu. Valve, Counter-Strike 2'yi klasik anlamda ayrı bir devam oyunu gibi sunmadı. CS2 geldi ve CSGO'nun yerini aldı. Bu çok kritikti. Çünkü oyuncuların bir kısmı CS2'ye sadece yeni bir oyun gözüyle bakmadı. Onu sevdiği oyunun yerine gelen oyun olarak gördü. Bu yüzden beklenti çok da yüksekti. CSGO yıllar içinde oturmuştu. Eksikleri vardı elbette. Sorunları vardı. Hile problemleri vardı. Ama oyuncular Sprays'ine, Movement'a, server yapısına, haritalara, modlara, menülere yani kısacası oyunun ritmine alışmıştı. CS2 geldiğinde ise oyuncular yalnızca yeni bir oyuna geçmedi. Bir dönemin kapanışını yaşadı. Ve bu kapanış herkesi mutlu etmedi. Bazıları için CS2 teknik olarak daha modern bir oyundu. Bazıları içinse CSGO'nun ruhunu tam anlamıyla taşımayan, eksik hissettiren bir geçişti. Bu yüzden CS2'ye duyulan öfkenin bir kısmı aslında CS2'nin kendisine değil, CSGO'nun kaybından geliyordu. Çünkü normalde beğenmediğiniz bir oyunu bırakabilirsiniz. Ama sevdiğiniz oyunun yerine gelen oyunu beğenmiyorsanız durum başka olur. O zaman sadece yeni oyunu eleştirmezsiniz. Eski oyunun yasını da tutarsınız. CS2'nin en büyük yükü buydu. Sadece iyi bir oyun olmak zorunda değildi. Counter-Strike mirasının yeni yüzü olmak zorundaydı. Ve böyle bir mirasın yerini doldurmak da kolay bir iş değildi. Şimdi gelelim herkesin konuştuğu meseleye. Hile. Counter-Strike 2'de hile tartışması sadece bazı maçlarda hileci var meselesi değil. Bu oyunun temel güven duygusuyla ilgili. Çünkü rekabetçi bir oyunda en önemli şey şudur. Kaybettiğinde
neden kaybettiğini kabul edebilmek. Rakip daha iyi oynamıştır, sen yanlış pozisyon almışsındır, takım kötü karar vermiştir, ekonomi yanlış yönetilmiştir. Eğimin o gün kötüdür. Bunları kabul edebilirsin. Ama bir noktadan sonra zihnine şu soru düşerse her şey değişir. Acaba hile mi? Bu soru bir kez akla geldi mi oyunun bütün gerçekliği bozulur. Rakibin seni tek mermiyle vurduğunda onun iyi mi oynadığını yoksa aim lock mu kullandığını düşünmeye başlarsın. Adam seni duymuş mudur yoksa wallhack ile mi görmüştür, prefire mı atmıştır yoksa zaten geleceğini mi biliyordu? İşte hile sorunu bu yüzden sadece teknik bir problem değil, psikolojik bir problem. Oyuncunun oyuna güvenini bozar ve Counter Strike gibi saniyesi bilgiye, reflekse ve güvene dayanı bir oyunda bu çok büyük bir yara. Çünkü rekabetçi oyunda adalet hissi giderse geriye sadece öfke kalır. Valve'nin anti-cheat sistemi yıllardır Counter-Strike'ın bir parçası. CS2 ile birlikte Wake Life daha görünür hale geldi. Bazı maçların hile tespiti sonrası iptal edilmesi, sistemin çalıştığını gösteren anlar da yaşattı. Ama topluluk açısından mesele sadece sistemin var olup olmaması değil. Mesele şu: oyuncu sistemin yeterince güçlü olduğuna inanıyor mu? İşte problem burada başlıyor. Çünkü birçok oyuncu hala Prime maçlarında, yüksek rank seviyelerinde ya da sıradan rekabetçi maçlarda şüpheli hesaplarla karşılaştığını söylüyor. Yeni hesaplar, garip hareketler, imkansız profiler, aşırı temiz vuruşlar, duvarın arkasından takip ediliyormuş hissi, maç sonrası profile bakıp bu hesap normal değil deme refleksi. CS2'de bazen kaybettiğin roundu değil, oyunun gerçekliğini sorguluyorsun. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü bir oyuncu kötü oynadığı için oyuna kızabilir. Ama oyunun adil olmadığına inanmaya başlarsa bu çok daha derin bir kırılmaya yaratır. Ve CS2'nin bugün yaşadığı en büyük krizlerden biri de tam olarak bu. Oyuncular sadece hileden şikayet etmiyor. Oyuncular Valve'nin bu konuda mücadelesini yeterince görünür bulmuyor. Valve oyun dünyasında çok ilginç bir şirket. Çünkü bazı şirketler toplulukta sürekli konuşur. Yol haritası açıklar. Geliştirici günlüğü yayımlar. Oyunculara sık sık ne üzerinde çalıştığını gösterir. Valve ise genelde daha sessizdir. Bir gün güncelleme gelir, bir şey değişir. Yama notlarına bakarsınız. Topluluk tartışır. Valve yine susar. Bu tarz bazı oyuncular için sakin ve güvenli görülebilir. Ama CS2 gibi sürekli tartışılan bir oyunda bu çoğu zaman ilgisizlik gibi algılanıyor. Oyuncu şunu duymak istiyor: evet, sorunları biliyoruz. Evet, hileyle mücadele ediyoruz. Evet, Prime sistemi üzerinde çalışıyoruz. Ve evet, CSGO'dan eksik kalan tarafları görüyoruz. Ama Valve bunu her zaman oyuncunun duymak istediği açıklıkta yapmıyor. Bu yüzden toplulukta şöyle bir his oluşuyor: oyun bizim için çok önemli ama Valve için o kadar da önemli mi? Bu his doğru ya da yanlış olabilir. Ama önemli olan şu: oyuncu bunu hissediyor. Ve bazen bir oyunda öfkeyi büyüten şey problemin kendisi değil, o probleme verilen sessiz tepkidir. CS2'de hile var diye kızan oyuncu aslında biraz da şuna kızıyor: bu kadar büyük bir oyunda, bu kadar büyük bir sorun varken neden daha net konuşulmuyor? CS2'nin teknik olarak en çok konuşulan taraflarından biri Saptic sistemi oldu. Valve bunu Counter-Strike'ın teknik yapısı için büyük bir adım olarak sundu. Ama oyuncu tarafında mesele teknik açıklamadan çok daha basit yere geliyor: oyun iyi hissettiriyor mu? Çünkü rekabetçi FPS'te his çok önemli. Vurduğunu düşürürsün ama rakip ölmez. Duvar arkasını geçtiğini düşünürsün ama ölürsün. Merminin tuttuğunu hissedersin ama oyun başka bir şey söyler. Rakibin seni görmeden vurduğunu sanırsın. Bu anlarda teknik sistemin nasıl çalıştığı ikinci planda kalır. Oyuncunun kafasında sadece şu cümle kalır: bu doğru hissettirmiyor. PS2'nin çıkışından sonra birçok tartışma bu his üzerine döndü.
Hitbox kötü mü? Server mı sorunlu? Subtick mi oturmadı? Ben mi kötü oynuyorum? Rakip mi çok iyi? Oyun mu bana yanlış gösteriyor? Counter Strike gibi milisaniyelerin önemli olduğu bir oyunda his bozulursa güven de bozulur. Ve CS2'nin en büyük sorunlarından biri bazı oyunculara hala tam olarak güven veren bir his sunamaması. Burada önemli olan şey oyunun teknik olarak daha gelişmiş olması oyuncuya her zaman daha hissettirdiği anlamına gelmez. Bazen oyuncu eski sistemin kusurlarına bile alışmıştır. CSGO'nun hissi yıllar içinde oyuncunun eline yerleşmişti. CS2 ise bu hissi değiştirdi. Bazıları alıştı, bazıları hala alışamadı. Ve bu tartışma hala bitmedi. Buraya kadar çok eleştirdik. Ama şimdi dürüst olmak gerekiyor. Counter-Strike 2'nin bütün sorunlarına rağmen hala bu kadar oynanmasının en temel nedeni şu. Oyun iyi çalıştığında hala inanılmaz tatmin edici. Counter-Strike'ın çekirdeği çok güçlü. 5 kişilik iki takım, bir bomba, sınırlı süre, sınırlı ekonomi, harita kontrolü, bilgi savaşı, refleks, soğukkanlılık. Bu kadar basit görünen bir yapıdan neredeyse sonsuz ihtimal çıkıyor. Bir round başlar, ilk temas alınır, bir oyuncu düşer, takım geri çekilir, bir smoke atılır, bir flash patlar, bomba başka bölgeye döner, süre azalır, bir oyuncu tek başına kalır ve herkes onun ne yapacağını izler. Counter Strike'ın büyüsü burada. Her round küçük bir hikayedir. Bazen trajedi, bazen kahramanlık, bazen rezalet, bazen de mucize. Bir roundda 4 kişi vurup bombayı çözdüğünüzde oyun size sadece skor vermez. Bir haklılık hissi verir. Ben bunu okudum, ben bunu bildim, ben bunu hak ettim. Bu his CS2'nin hala en büyük silahı. Çünkü sorunları ne kadar çok olursa olsun o iyi round geldiğinde oyuncu her şeyi bir süreliğine unutuyor. Ve belki de ertesi gün tekrar oyuna dönmesinin nedeni de bu. Bugünkü rekabetçi oyunlara baktığımızda çoğu oyunun kendine özgü karmaşık sistemleri var. Ajanlar, yetenekler, ultiler, sınıflar, özel güçler, metalar, sezonluk değişimler. Bunlar eğlenceli olabilir. Ama bazen rekabetin saflığını da bulandırabilir. Counter-Strike ise hala çok çıplak bir rekabet sunuyor. Sen, silahın, takımın, rakip ve harita. Bu kadar. Elbette oyunun içinde ekonomi, taktik, ulti kullanımı, harita bilgisi ve takım koordinasyonu var. Ama temel fikir hala çok sade. Birini vurman gerekiyorsa vuracaksın. Bombayı kurman gerekiyorsa kuracaksın. Çözmen gerekiyorsa çözeceksin. Ve hayatta kalman gerekiyorsa kalacaksın. Bu sadelik Counter Strike'ı eskimiş yapmıyor. Tam tersine zamana dayanıklı yapıyor. Çünkü oyunun temeli modaya bağlı değil. Bugün bir FPS trend olur, yarın unutulur. Bir Battle Royale yükselir, sonra düşer. Bir Hero Shooter patlar, sonra oyuncu kaybeder. Ama Counter Strike'ın çekirdeği değişmez. Bu yüzden CS2'nin hala rakipsiz hissettirdiği bir alan var. Saf rekabet. Counter-Strike 2'yi bugün anlamak istiyorsak skin ekonomisinde konuşmadan olmaz. Çünkü CS2 artık sadece bir rekabetçi FPS değil. Aynı zamanda devasa bir dijital ekonomi. Bıçaklar, eldivenler, kasalar, stickler, nadir desenler, float değerleri, koleksiyonlar, yatırım yapanlar, trade yapanlar, kasa açanlar, envanterini yıllardır saklayanlar. Bazı oyuncular için skin sadece kozmetik değildir. Bir statüdür, bir kimliktir, bir geçmiş göstergesidir. Bazen de ciddi bir ekonomik değerdir. Bir oyuncunun envanteri onun oyunla kurduğu bağın parçasına dönüşebilir. Belki oyunu eskisi kadar oynamıyordur ama envanterini hala kontrol ediyordur. Belki maçtan çok kasaların değerini takip ediyordur. Belki elindeki bıçağı satmamak için oyundan kopamıyordur. CS2'nin bitmemesinin nedenlerinden biri de budur. Çünkü oyuncu sadece oyuna değil hesabına bağlanır. Sadece hesabına değil envanterine bağlanır.
ve sadece envanterine değil, o envanterin temsil ettiği yıllara bağlanır. Bu ekonomi CS'yi inanılmaz güçlü kılıyor. Ama aynı zamanda tartışmalı da yapıyor. Çünkü kasalar, şans sistemi, üçüncü parti siteler, kumar tartışmaları ve dijital eşyaların gerçek paraya dönüşmesi. Counter-Strike'ı oynayan, Counter-Strike'ı oyun sınırlarının dışına taşıyor. Bugün CS2 hakkında konuşurken sadece oynanışı iyi mi diye sormuyoruz. Şunu da sormamız gerekiyor. Bu oyun insanları oynayışıyla mı tutuyor yoksa kurduğu ekonomiyle mi? Cevap büyük ihtimalle ikisi birden. Counter-Strike'ın yaşamasının bir diğer büyük nedeni e-spor. CS e-sporu oyun tarihinin en köklü rekabet sahnelerinden biri ve CS2 ile birlikte bu sahne bitmedi, devam etti. Major turnuvaları, büyük organizasyonlar, efsane takımlar, unutulmaz clutchlar, final roundları, kalabalık arenalar. Counter-Strike izlemek hala anlaşılır ve heyecanlı. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bazı rekabetçi oyunları izlemek zordur. Ekranda o kadar çok efekt, yetenek, karakter ve mekanik vardır ki oyunu bilmeyen biri ne olduğunu kaçırabilir. Counter-Strike ise farklı. Bir oyuncu tek kalır, bomba kurulur, süre azalır, rakipler onu arıyordur. Oyunu hiç bilmeyen biri bile buradaki gerilimi anlar. Çünkü sahne çok nettir. Ya başaracak ya da düşecek. Bu sadelik CS e-sporunun en büyük gücüdür. Bir clutch hala clutch'tır. Bir ace hala ace'tir. Bir eco round'u hala delirtir. Bir Major finali hala milyonları ekrana kilitleyebilir. Ve e-spor oyunu sürekli canlı tutar. İnsanlar profesyonel maçı izler, sonra oyuna girer, gördüğü smoke'u dener, izlediği pozisyonu tutar, favori oyuncusunun silahını alır. Aynı heyecanın küçük bir parçasını yaşamak ister. CS2'nin yaşamaya devam etmesinin nedenlerinden biri de bu döngüdür. İzle, gaza gel, oyuna gir, kız, çık, tekrar izle, tekrar gir. CS'nin hala bitmemesinin en önemli nedenlerinden biri de şu. Yerine tam olarak geçebilen bir oyun yok. Valorant var ama aynı şey değil. Call of Duty var ama aynı şey değil. Rainbow Six var ama aynı şey değil. Apex Legends var ama aynı şey değil. Bu oyunların hepsi kendi alanında güçlü ama Counter-Strike'ın sunduğu rekabet duygusunu birebir veremiyorlar. Valorant daha renkli, daha modern, daha yetenek odaklı ama Counter-Strike'ın çıplak silah rekabetinden farklı. Call of Duty daha hızlı, daha kaotik, daha sinematik ama CS'nin taktiksel sabrından farklı. Rainbow Six daha stratejik ve daha yıkım odaklı ama CS'nin ritminden farklı. Apex daha hareketli, daha dikey, daha Battle Royale ruhunda ama CS'nin round ekonomisinden farklı. Counter-Strike'ın alanı hala çok özel. Sade ama derin, yavaş ama patlayıcı, basit ama acımasız, eski ama hala etkili. Bu yüzden insanlar başka oyunlar oynasa bile CS'ye geri dönebiliyor. Çünkü CS başka oyunların yerine geçen bir şey değil. Kendi başına ayrı bir alışkanlık. Şimdi zor soruya gelelim. CS2 gerçekten başarılı mı? Bu sorunun cevabı biraz nereden baktığınıza bağlı. Oyuncu sayısına bakarsanız evet. E-spor izlenmesine bakarsanız evet. Skin ekonomisine bakarsanız evet. Marka gücüne bakarsanız evet. Ama oyuncu memnuniyetine bakarsanız cevap o kadar da net değil. Çünkü CS2 büyük bir oyun ama herkes mutlu değil. Oyun çok oynanıyor ama çok da eleştiriliyor. Oyun yaşıyor ama sürekli öldü deniyor. Bu da bizi ilginç bir noktaya getiriyor. Belki de CS2'nin başarısı kusursuz olmasında değil, kusurlu haliyle bile oyuncuları geri çağırabilmesinde. Bir oyun düşünün, oyuncusu ona kızıyor, onu eleştiriyor, bazen nefret ediyor, arkadaşlarına bu oyun oynanmaz diyor ama yine de akşam oyuna giriyor. Bu sağlıklı bir ilişki mi? Tartışılır. Ama güçlü bir bağ olduğu kesin. CS2 oyuncularıyla tuhaf bir ilişki kuruyor.
sevgiyle nefret arasında, alışkanlıkla bağımlılık arasında, rekabetle öfke arasında, nostaljiyle hayal kırıklığı arasında ve belki de bu yüzden hala konuşuluyor. CS2'ye geri dönmenin tek bir nedeni yok. Bazısı arkadaşları yüzünden dönüyor, bazısı rekabet hissi yüzünden dönüyor, bazısı skinleri yüzünden dönüyor, bazısı e-spor izleyip gaza geldiği için dönüyor, bazısı başka FPS'lerde aynı tadı bulamadığı için dönüyor, bazısı da sadece alışkanlıktan dönüyor. Ama bence en temel neden şu. Counter Strike oyuncuya hala çok kısa sürede çok yoğun bir duygu verebiliyor. Bir roundda kahraman olabilirsin, bir roundda rezil olabilirsin, bir roundda takımını taşıyabilirsin ama bir roundda da bütün maçı kaybettirebilirsin. Bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek stres ve tatmin veren çok az oyun var. Counter Strike'ın bağımlılık yapan tarafı burada. Bir maç kötü geçer, bir maç hile gelir, bir maç takım arkadaşın bağırır, bir maç moralin bozulur. Ama sonra öyle bir round gelir ki bütün sinirin bir anlamda kaybolur. Tek başına kalırsın. Bomba kuruludur. Üç kişi üstüne gelir. Birini vurursun. İkincisini indirirsin. Üçüncüsüyle göz göze gelirsin. Son mermiyi de alırsın. Ve o anda oyun sana şunu söyler. Gördün mü? Hala buradasın. İşte CS2'nin geri çağırma gücü tam olarak bu. Ama şunu da unutmamak lazım. CS2'nin bu kadar güçlü olması onu eleştirilerden muaf yapmaz. Hile sorunu hala konuşulmalı. Valve'nin iletişimsizliği hala eleştirilmeli. Oyuncu güvenliği hala ciddiye alınmalı. Skin ekonomisinin arkasındaki karanlık taraf hala tartışılmalı. CSGO'dan eksik kalan his hala konuşulmalı. Çünkü bir oyunun büyük olması problemsiz olduğu anlamına gelmez. Hatta tam tersine bir oyun ne kadar büyükse sorumluluğu da o kadar büyüktür. Counter-Strike 2 sıradan bir rekabetçi FPS değildir. Oyun tarihinin en büyük markalarından birinin bugünkü yüzüdür. Bu yüzden oyuncuların beklentisi yüksek ve bu beklenti haksız değil. Oyuncular bu oyuna sadece para vermedi, zaman verdi, emek verdi, yıllar verdi, arkadaşlıklar verdi, anılar verdi. Bu yüzden CS2 kötü hissettirdiğinde tepki büyük oluyor. Çünkü oyuncu sadece bir oyuna kızmıyor. Kendi geçmişinin bugünkü haline kızıyor. Her büyük oyun için bir gün şu soru sorulur. Bu oyun biter mi? CS2 için de bu soru soruluyor. Ama Counter Strike'ın geçmişine baktığımızda şunu görüyoruz. Bu seri kolay kolay bitmiyor. Form değiştiriyor, motor değiştiriyor, haritalar değiştiriyor, oyuncular değiştiriyor, e-spor sahnesi değişiyor. Ama çekirdek duygu kalıyor. Counter Strike'ın temeli çok güçlü olduğu için oyun kötü dönemlerden geçse bile tamamen yok olmuyor. Çünkü mesele sadece CS2 değil. Mesele Counter Strike kültürü. Ve bu kültür tek bir güncellemeyle, tek bir kötü kararla, tek bir tartışmayla bitmiyor. Ama bu oyunun sonsuza kadar güvende olduğu anlamına da gelmez. Eğer oyuncuların güveni tamamen kırılırsa, eğer hile sorunu çözülmezse, eğer rekabet hissi adil olmaktan çıkarsa, eğer Valve topluluğu çok uzun süre yalnız bırakırsa, o zaman Counter-Strike bile zarar görür. Çünkü hiçbir oyun sadece ismiyle sonsuza kadar yaşayamaz. Ama bugün geldiğimiz noktada CS2 hala ayakta. Eksiklerine rağmen, öfkeye rağmen, şikayetlere rağmen, hile tartışmalarına rağmen, Valve'nin sessizliğine rağmen. Ve bu bile başlı başına incelenmesi gereken bir olay. Peki, en baştaki soruya dönelim. Counter-Strike 2 neden hala bitmedi? Bunun birçok nedeni olabilir. Çünkü CS2 kusursuz değil ama vazgeçmesi zor. Çünkü başka oyunlar var ama Counter-Strike'ın yerini tam olarak alan yok. Çünkü oyuncular sadece oyuna değil, yıllardır biriktirdikleri reflekse bağlı. Çünkü skin ekonomisi oyuncuyu hesabına, hesabı da geçmişe bağlıyor. Çünkü e-spor sahnesi hala yaşıyor. Çünkü her round küçük bir hikaye anlatıyor. Çünkü iyi çalıştığında hala dünyanın en tatmin edici rekabetçi FPS deneyimlerinden birini veriyor.
Ama belki de en doğru cevap şu. Counter-Strike 2, oyuncular onu her zaman sevdiği için yaşamıyor. Bazen sevmedikleri halde bırakamadıkları için yaşıyor. Bu oyuna kızıyorlar, şikayet ediyorlar, eleştiriyorlar, bazen nefret ediyorlar ama hala konuşuyorlar. Hala izliyorlar, hala oynuyorlar, hala dönüyorlar. Ve bir oyun bu kadar öfkeye rağmen insanları geri çağırabiliyorsa belki de gerçekten bitmemiştir. Belki de Counter-Strike dediğimiz şey artık sadece bir oyun değildir. Bir alışkanlıktır, bir refleks hafızasıdır, bir rekabet dili, bir dijital ekonomi, bir e-spor sahnesi, bir arkadaş grubu bahanesi, bir son maç yalanıdır. Ve belki de bu yüzden Counter-Strike 2 bugün hala ayaktadır. Mükemmel olduğu için değil, hala başka bir şey onun yerini tam olarak alamadığı için. Counter-Strike 2 bugün hala çok büyük bir oyun. Ama bu büyüklük onun bütün sorunlarını görünmez yapmıyor. Hile problemi hala var. Oyuncu güveni hala tartışılıyor. Valve'nin sessizliği hala eleştiriliyor. Skin ekonomisi hala soru işaretleri taşıyor. Ama bütün bunlara rağmen CS2 hala oynanıyor. Şimdi soruyu size bırakıyorum. Sizce Counter-Strike 2 gerçekten hala güçlü bir oyun mu? Yoksa sadece eski bir alışkanlığın, nostaljinin ve skin ekonomisinin üzerinde mi yaşamaya devam ediyor? Yorumlarda fikrinizi yazın. Ve bu tarz videoların arkasındaki hikayeleri, başarılarını, tartışmalarını ve karanlık tarafını konuşmaya devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.